Küçük olsalar da bu motor gücünün arkaya yönlendirilmesi için bir sorun teşkil etmiyor. Sürüş dinamikleri açısından bakarsak günümüzde eğlenceli bir otomobile sahip olmak isteyenlerin dikkat ettikleri ilk nokta motor gücü olsa da üst sıralarda çekiş sistemi de yer alıyor. Özellikle pahalı ve büyük spor otomobillerin aktarma sistemlerinin gücü arka aksa iletmesi sürpriz değil. Fakat bazı durumlarda gücü arkaya yönlendirmek için ödemeniz gereken para tahmin ettiğinizden çok daha az olabiliyor. İşte biz de bu nedenle araştırdık ve dünyanın farklı bölgelerinde üretilip satılmış olan küçük boyutlu ve arkadan itiş sistemine sahip 10 modeli sizler için derledik. Daimler-Benz'in küçük otomobiller üreten kolu Smart şu sıralar elektrikli modeller üzerinde yoğunlaşıyor olsa da zamanında sürüşü çok zevkli olan kupe ve roadster seçenekler üretmişti. Güncel araçları da arkadan itişli olan Smart'ın üretimi 2006 yılında son bulan roadster seçeneği hem arkadan itişli hem de ortadan motorluydu. 0.7 litre hacimli minik ünite turbo besleme yardımıyla 82 beygire kadar güç üretebilse de Brabus tarafından modifiye edilen araçlarda seviye 101 beygire kadar çıkıyordu. Fransızların küçük otomobillere olan aşkını bilmeyen yoktur. Durum böyle olunca adamlar da bu araçların sportif versiyonlarında üretir olmuşlar. Motorların verebildiği güç de ön tekerlekler için aşırı olduğu anda ünite sürücünün arkasına alınıyor ve güç aktarımı da arka aksa yöneliyor. Aynı Renault Clio V6'da olduğu gibi. Renault 5 Turbo gibi çok önemli bir atası bulunan bu aracın sahip olduğu 2.9 litre hacimli V6 motor üretimin sona erdiği 2005 yılında 255 beygir güç üretebiliyordu. Küçük otomobillerle arası iyi olan bir ülke de Japonya. Japonların otomobil kültüründe yeri çok sağlam olan arkadan itişli modellerde haliyle kendileri tarafından cep boyutlarına indirgenebilmiş. Üretimi 80'li yılların ortasında başlayan ve 2007 yılına kadar kupe, targa ve roadster olarak karşımıza çıkan bu otomobilde ortadan motorluydu. Bu motorun hacmi ise ilk nesilde tanıtılan 1.5 litre ile ikinci nesilde aileye katılan 2.2 litre arasında değişiyordu. Ülkemiz yine Japonya fakat bu sefer motor önde. Mazda'nın 1989 yılında tanıttığı ve şu anda en çok satılan üzeri açık otomobil durumunda olan MX-5, sürüş zevkinin büyük motordan çok daha fazlasını gerektirdiğini gösteren bir model. Şu sıralar 4. nesliyle bizlerle olan küçük Roadster genel olarak doğal emişli motorlarla yoluna devam etmiş olsa da 2. nesilde sunulan turbo beslemeye sahip 1.8 litre hacimli ünite dikkatlerden kaçmadı. 180 beygir güç üretebilen motor sayesinde hafif yapılı aracın performansı bir üst seviyeye ulaşmıştı. Volkswagen gibi bir devin doğmasını sağlayan otomobili anmak için Almanya'ya gidiyoruz. Üretimi bu yıl durdurulacak olan Beetle ile birlikte elektrikli seçeneği ortaya çıkana kadar tarihe gömülecek olan otomobilin geçmişi 1938 yılına dayanıyor. Güncel örnekleri önden motorlu ve önden çekişli olan aracın 2003 yılına kadar üretilme başarısı gösteren orijinal halinde ise motorda aktarmada arkadandı. 4 silindirli boxer motorların hacimleri ise 1.1 ile 1.6 litre arasında değişiyordu. Üretim süresi 30 yılı aşan bir diğer minik de Fiat markası taşıyor. Boyu 3 metrenin biraz üzerinde olan bu minik Fiat modelinin motoru da Beetle'da olduğu gibi arkaya yerleştirilmişti. Polonya'da 2000 yılına kadar üretimde kalan modelin 0.6 ve 0.7 litre hacimli motorları sadece 2 silindire sahipti. Gücü 30 beygirin üzerini görmeyen Fiat 126'nın bu handikapı çok da önemli değildi, zira aracın ağırlığı da 650 kilogramın üzerine hiç çıkmadı. Japonya'ya geri döndüğümüzde bizleri bir Honda karşılıyor. Üstelik bu model çoğumuzun beklediği S2000 değil. S500'den bu yana üreticinin sportif modellerini işaret eden S harfi şu anda Japonya'da S660 ile yaşamını sürdürüyor. Yumuşak targa tavanlı küçük bir roadster olan model aynı zamanda bir kei-car. Japonya'da küçük dış boyut ve minik motorları sayesinde vergi seviyesi düşük olan bu araçlarda kullanılabilen en büyük motor hacmi 0.66 litre ki bu da modele ismini veriyor. Motor gücü yaklaşık 65 beygir olsa da ağırlığın 850 kilogram civarında seyretmesi canlı olmasını sağlıyor.
Şu sıralar yeni nesil Jimny ile kendisinden söz ettiren Suzuki aslında ilginç görünümlü otomobilleri üretme konusunda öne çıkan firmalardan bir tanesi. Motoru önde, çekişi ise arkada olan Cappuccino da bu araçlar arasında. S660 gibi bir K-Car olan Suzuki'de 657 cc hacimli bir motordan güç alıyor. 3 parçalı tavanı sayesinde kupe, targa veya roadster olarak kullanılabilen otomobil 1991-1998 yılları arasında üretilmişti ve ağırlığı da sadece 725 kilogramdı. Konu küçük roadsterlar olduğunda İngilizlerin de söyleyecek birkaç sözü bulunuyor. 1995 yılında piyasaya çıkan MGF o zamanlar BMW'nin kontrolünde olan firmanın ortadan motorlu modeliydi. İlk etapta 1.8 litre hacimli motorla üretilen otomobilin ürün gamına daha sonra 1.6 litre hacimli ünite de katıldı. 160 beygire kadar güç üretebilen otomobilin üretimi 2002 yılına kadar sürdü. O yıl yerini MG TF'e bırakan araç bu tür bir modelde sık karşılaşmadığımız hidropneumatik süspansiyon sistemine de bu vesileyle veda etmiş oldu. Şu sıralar son günlerini yaşayan arkadan itişli 1 serisinin öncüsü olarak görülebilecek 3 serisi kompakt aslında 3 serisi kupenin hatchback seçeneğiydi. İlk örnekleri 1993 yılında E36 kodlu kasa ile birlikte hayatımıza giren otomobil daha sonra E46 temelleri üzerinde 2004 yılına kadar üretildi. Benzinli ve dizel motor seçeneklerinin hacimleri ise 1.6 ile 2.5 litre arasında değişiyordu. Geldik listemizin sonuna. 10 aracı sıraladığımız listeye girmeyen bir sürü araç olduğunu farkındayız. Sizlerin aklına başka küçük arkadan itişli modeller geliyorsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.